Herkese merhaba, ben peyzaj mimarı Sultan Aras. Bugünkü videomuzda zamansal değişim şemasını hazırlamayı öğreneceğiz. Bunun için yine Google Earth'e ihtiyaç duyuyoruz. Alanımızın değişen yıllar içerisinde çevresiyle nasıl bir etkileşim halinde olduğunu görebilmek için zamansal değişim şemasına ihtiyaç duyabiliyoruz. Ve bu şemaya genellikle Google Earth üzerinden eski uydu görüntüleri vasıtasıyla ulaşabiliyoruz. Öncelikle alanımı hangi perspektiften görmek istiyorsam zamansal değişim şemasında o perspektife göre ayarlamam gerekiyor. Benim için alanımın çevresinin bu kadar gözüküyor olması yeterli. Siz daha geniş bir perspektif yahut da daha dar bir perspektifte alabilirsiniz. Orta ebatta bir alan perspektifi seçtim. Şimdi R tuşuna basarak alanımı kuzeye çeviriyorum ve kuş bakışı olarak görüntülüyorum. Yukarıdaki zamansal değişim ikonuna basacağım. Burada böyle saat biçiminde küçük bir ikon göreceksiniz. Tıkladığınızda bize bir bar verecek. Bu barda sağa sola oynattığım zaman mouse'umu eski görüntülere ulaşabileceğim. Örneğin burada 1985'e kadar görüntü olduğunu görüyorum. En yeni görüntü de 2024 yılına ait. Baktığım zaman mesela 2005 yılına gittiğimde görüntümün bu şekilde olduğunu görüyorum. Şu köşedeki yapı yokmuş fakat böyle temelleri var gibi gözüküyor ama genel olarak gecekondulaşma olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Zamansal değişim grafiğimi oluşturabilmek için 5 yıl 5 yıl yahut da 10 yıl 10 yıl atlayarak ilerleyeceğim. 2005'i görüntüledik. Şimdi bir de 2010'a bakalım isterseniz. 2010 yılına ait bir görüntü yok fakat 2009 yılını görüntüleyebiliyorum. 2009 yılında hala daha gecekondulaşmanın fark ettiyseniz çok fazla yüksek yapıda yer almıyor arazimin çevresinde. Şimdi 2015'e gidiyorum. 2015'te yavaş yavaş bazı yapılar yapılmaya başlanmış ve yüksek katlı yapılar oldukça gecekondulaşma bölgelerinde de yüksek yapılara rastlamaya başlıyorum. Şimdi 2020 yılına ilerleyelim. 2020 yılında alanım hemen hemen bugünkü şekline bürünmüş. Sağdaki yapı şu anda tamamen ortaya çıkmış durumda. Bunun yanı sıra bu yapının hemen aşağı tarafında bazı binalar görüyorum. Yüksek ihtimalle TOKİ yapısı bunlar. Ve sol tarafta yine gecekondulaşma var. Fakat bunlar daha çok 2 katlı, 3 katlı yapılara dönüşmüş gibi gözüküyor. Daha bilinçli yapılara dönüşmüş. Ve alanımın bugünkü yollarının da artık ortaya çıktığını görüyorum. Şimdi bir de 2024 yılına ilerleyelim. En yeni görüntü 2024 yılına ait demiştik. Gördüğünüz gibi alanımın çevresinde daha da fazla yapı meydana gelmiş ve sol tarafta da yine bir yoğunlaşma var gibi gözüküyor. Bizler 5'er yıl atlayarak alanımıza dair JPEG'ler alacağız. Ardından da Photoshop programı ile zamansal değişim grafiğimizi oluşturacağız. Şimdi görüntülerimi kaydetmeye başlıyorum. Görüntüyü nasıl kaydedeceğimizi artık biliyoruz. Bu sebeple de bu kısmı birazcık hızlı geçeceğim. JPEG'lerimi kaydetmeyi bitirdim. Perspektifi bozmadan aynı perspektifte 4 görüntü elde ettim. 2009, 2014, 2019 ve 2024 yıllarına ait. Eğer ki JPEG'in perspektifini bozarsanız bu birçok farklı açıdan alanı görmüş izlenimi vereceği için perspektifimi bozmadan JPEG'leri aynı büyüklükte ve açıda alıyorum. Özellikle buna dikkat edin. Artık grafiğimi hazırlamaya başlayacağım. Aldığım görüntüleri Photoshop programına aktardım. Yatay bir A4 üzerinde eşit bir şekilde yerleştirdim arkadaşlar. Bütün fotoğraflarda alanım aynı büyüklükte ve bütün fotoğraflarımın ölçüleri de aynı. Buna dikkat edin. Çünkü zamansal değişim grafiğinin doğruluğunu etkileyebiliyor. Tüm alanları aynı perspektiften okumaya özen gösterelim. Burada bir hata yapmışız. 2004 yılı yerine 2009 yılı yazmalıydık. Bunu da düzelttik. Şu anda benim 2009, 2014, 2019 ve 2024 yıllarına dair 5'er yıl farkla görüntülerim mevcut. Şimdi görselleri haftamın düzenine uygun olarak grafik haline getireceğim.
Şemamızı tamamladık arkadaşlar. Oldukça da güzel gözüküyor. Aynı zamanda yazılarımızı yerleştirdik. Analizlerimizi yaptık. Ben değişim grafiğimi kendime göre şekillendirdim elbette ki. Sizler de kendi zevkinize uygun olarak kendi grafiklerinizi meydana getirebilirsiniz. Burada sadece bu grafiğin özellikle survey aşamasında çok kullanışlı, ekstra bir analiz olduğunu vurgulamaya çalıştım. Çalışma arazisinin yıllar içerisindeki değişimi sizin tasarımlarınızı da etkileyecektir diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Umarım faydalı bir oynatma listesi olmuştur. Yeni içeriklerde görüşmek üzere diyelim. Kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın.